Herkese merhaba. Wes Craven'ın senarisini ve yönetmenliğini yaptığı Elm Sokağı'nda Kabus serisinin ilk filmi 1984 yılında yapıldı. Film, New Line sinemayı batmaktan kurtaran film olarak da bilinir. Yüzüklerin Efendisi serisini New Line sinemadan izlediysek bu filme borçluyuz. Craven, Kruger'ın geçmişini kendisini çocukken korkutan kırmızı yeşil süveterli evsiz bir adama dayandırmıştır. Başlangıçta çocuk istismarcısı olarak düşünülen karakter daha sonra çocuk katili olarak değiştirilmiştir. Wes Craven filmin senaryosunu yazmaya 1981 yılında başladı. Senaryoyu çeşitli film şirketine götürmüşse de hepsi farklı sebeplerle geri çevirmiştir. İlginçtir ki Walt Disney Productions'a bile götürülmüştür. Paramount Pictures ise o sıralar yapımı süren Dreamscape filmiyle benzerliklerinden dolayı Craven'ı geri çevirmişti. En sonunda New Line Sinema isimli yeni bağımsız bir şirket tarafından kabul edildi. Film şirket tarihinde önemli bir yer tutar. Stüdyosunun Freddy'nin evi olarak anılmasına sebep olmuştur. Aynı zamanda Johnny Depp'in oynadığı ilk filmdir. Film, Ohio'da Springfield isimli kurgusal bir kasabada birkaç gencin rüyalarında seri çocuk katili Freddy Krueger tarafından katledilmelerini konu alır. Wes Craven filmi yaklaşık 1,8 milyon dolar bütçeyle çekmişti. Gösterimde daha ilk haftada bu miktarı telafi etti. ABD'de 25 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Filmde kullanılan kurgusal adres 1428 Elm Sokağı'dır. Evin bulunduğu gerçek adres Los Angeles, Kaliforniya'daki 1428 North Genesee Sokağı'dır. 2021'deki habere göre Elm Sokağı'ndaki 1428 nolu ev satışa çıkarılmıştır. Filmin yapımı esnasında 500 galondan fazla sahte kan özel efektler için kullanılmıştır. Tina'nın ölümünde kullanılan dönen oda seti Glenn'in ölümündeki meşhur kan geyseri sahnesi için de kullanıldı. Set ters olarak kuruldu. Kameralar buna göre yerleştirildi. Bu sahneler için yapay kan yerine kırmızı su kullanıldı ki fışkırma efekti daha gerçekçi olsun. Freddy'nin Nancy'ye saldırdığı banyo sahnesi ise dipsiz bir küvettir. Yüzme havuzunun üzerine kurulan bu banyoda bu küvet dizayn edildi. Nancy'nin su altına çekildiği sahnelerde Heather Langenkamp'ın yerine dublör kullanılmıştır. Nancy'nin rüyasında gördüğü eriyen merdiven ise pasta ile hazırlandı. Wes Craven filmin sonunun daha farklı olmasını planlıyordu. Nancy Freddy'ye inanmayı bırakarak onu öldürecek, sonra uyanacak ve olan her şeyin uzun bir kabus olduğunu anlayacaktı. Ama New Line başka bir türlü son istedi. Bu bitişe göre Freddy ortadan kaybolacak, her şey bir rüya olarak gözükecek ama o sırada Freddy araba ile Nancy'yi esir alacak ve Nancy'nin annesini kapının camından uzanarak içeri çekecek. Her iki bitiş sahneleri de çekildi ama sonuçta New Line'ın istediği bitiş kullanıldı. Daha sonra devam filminin çekilmesini istemeyen Craven New Line ile yollarını ayırdı. Tabi sonrasında seriye devam ediyor. Filmde Nancy'nin babasını oynayan John Saxon'ı bir yıl önce çekilen Bruce Lee filmi Enter the Dragon filminde görüyoruz. Filmin IMDb puanı ise 7,4. İkinci filmde yönetmen koltuğuna bu defa Jack Shuler geçer. Freddy Krueger'ın bariz yenilgisinden 5 yıl sonra Walsh'lar Nancy Thompson'ın eski evine taşınırlar. Genç oğulları Jesse, okul otobüsü kullanan Krueger tarafından takip edildiğine dair bir kabus görür. Uyanır ve rüyayı odadaki alışılmadık sıcaklığa bağlar. Jesse, romantik olarak ilgi duyduğu ancak onunla flört edemeyecek kadar utangaç olduğu arkadaşı Lisa ile okula gider. Beden eğitimi dersi sırasında Grady ile takışır ve Schneider tarafından cezalandırılır ve dersten sonra okulda kalmaları cezası alırlar ve bu süreçte arkadaş olurlar. Lisa okuldan sonra Jesse'yi ziyaret eder ve Nancy Thompson'ın Jesse'nin kabuslarına çarpıcı derecede benzeyen, kabuslarının ayrıntılarını içeren günlüğünü keşfederler. Evin çevresinde küçük yangınlar meydana gelir ve bu da evcil kuşlarının kendiliğinden yanmasıyla sonuçlanır. Jesse'nin babası onu sabotajla suçlar. Lisa ve Jesse birbirlerine olan sevgileriyle Krueger'ı yenmeye çalışır. Robert Shea, Wes Craven'a tekrar yönetmenlik teklifi yaptı ancak senaryoda kendisine çok saçma gelen, ele geçirilmiş muhabbet kuşu ve Freddy'nin ana karakterle birleşmesi ve gerçek hayatta kendini göstermesi gibi birçok sorunu olduğu için teklifi geri çevirdi. Çünkü kendi kafasındaki senaryoya, yapıya uymadığını düşünür. Tabii yine bu filmde homoerotik sahneler de göze çarpıyor. Jack Sholder bir röportajda hazırlanmak için çok az zamanı olduğunu ve filmin hiçbiri nasıl yapılacağını bilmediği çok sayıda özel efekt içerdiğini söyler ve IMDb puanı 7,4 olan ilk filme göre 5,4 puanla epey düşük bir puana sahiptir. Serinin 3. filmi Rüya Savaşçıları olaylardan bir yıl sonra
genç Kristen Parker'ın Freddy Krueger'ın onu kovaladığını gördüğü hayalle başlar. Zaten uyandığını düşündükten sonra banyosunda ona saldırır ve gerçek dünyada bileğini kesmiş gibi görünmesini sağlar. İkinci filmin kritik başarısızlığının ardından New Line Cinema seriye devam edip etmeyeceklerinden emin değildi. Orijinal En Sokağında Kabusu yazıp yöneten Wes Craven ilk devam filminde yer almadı. Orijinalin bir seriye dönüşmesini istememişti ancak 3. bölümün senaryosunu yazarak sona erdirme niyetindeydi ve o sebepten senarist ekibine katıldı. Ancak Dream Warriors'ın başarısı serinin devam etmesine de neden oldu. Kristen'ın intihara meyilli olduğunu düşünen annesi onu Westing Hills Psikiyatri Hastanesi'ne gönderir ve burada Dr. Neil Gordon'un bakımına verilir. Hastanede Kristen uykuya dalmaktan korktuğu için onu sakinleştirmeye çalışan hasta bakıcılarıyla kavgaya tutuşur. Tam o sırada yeni stajyer terapist Nancy Thompson gelir ve onu sakinleştirir. Freddy'nin tekerlemesinin bir kısmını okuyarak onun güvenini kazanır. Nancy, Dr. Gordon'un diğer hastalarıyla tanıştırılır. Hastaların rüya konusunda yetenekleri ön plandadır bu filmde. Kristen'ın rüyalarına başka insanları çekme yeteneği de vardır. Filmde vücudunun havaya kaldırıldığı Jennifer'ın ikonik ölüm sahnesi için fiberglass ve üretandan tamamen esnek uzuvlara sahip bir Penelope Sudrow mankeni yaratıldı ve ardından mankene uygun bir perik takıldı. Ekip her biri farklı işlevlere sahip 5 tane televizyon inşa eder. Bunlardan biri Freddy'nin kuklasının ittiği kauçuk bir zarla donatıldı ve ardından kuklayı Robert Englund ile değiştirdiler. Bir diğeri Freddy'nin parmak bıçaklarını ve gerçek televizyonlardan vakum tüplerini içeren metal kollarla donatılmıştı. Sahnede Freddy tarafından prime time sürküt satırı senaryoya dahil edilmedi ancak Robert Englund tarafından bu repliği filmde söyledi. Terry'nin ölüm sahnesi için ekip başlangıçta uyuşturucu enjekte edildikten sonra kafasının patlayacağı bir efekt denemişti. Ancak bu efekti pratikte çalıştıramadı. Bunun yerine enjektörün soldurucu etkilerini göstermek için Jennifer Robin'in vücuduna aletler yerleştirdiler. Giriş sekansında Kristen'in elinde tuttuğu kızın iskelet versiyonu aslında Showstrom tarafından yaratılmış gerçeküstü bir mekanik ceset mankeniydi. Ancak amacı için çok fazla iyi olduğu ortaya çıktı. Russell görünüşünden o kadar rahatsızdı ki filme koymaya cesaret edemedi ama onun yerine daha basit çürümüş iskelet kullanıldı. Filmin sonunda Nancy ölüyor tabii ki bu seride. Filmde Matrix'in Morpheus'u Lawrence Fishburne hasta bakıcı rolünde oynuyor. Serinin diğer filmlerinde olduğu gibi Freddy'nin geçmişinde de göndermeler var. Amanda Krueger'ın neler yaşadığı, Freddy'nin psikolojik sorunların nasıl oluştuğu anlatılıyor. 4,6 milyon dolar bütçesine karşılık 44 milyon dolarlık hasılatıyla başarıya ulaşmış bir film olarak görülüyor. IMDb puanı ise 6,6 ki korku filmlerine göre de epey iyi puan. Zaten ilk filmde 7,4 epey iyi puan. Serinin 4. filminde bir önceki filmdeki olaylardan bir yıl sonra Kristen, Kincaid ve Joey Westingfield'den serbest bırakılır ve aileleriyle birlikte normal gençler olarak hayatlarına geri dönerler. Ancak Kristen, Freddy Krueger'ın geri döneceğine inanır ve Freddy'nin eski kazan dairesinde olduğunu gördüğünde Joey ve Kincaid'i rüyasına çağırır. Kincaid ve Joey Westinghills'teyken o eski günlerine döndüğü için üzülürler. Sakinleşmek için onu kazana götürürler ve ona kazanın buz gibi olduğunu gösterirler. Kristen, Kincaid'in köpeği Jason'ı da rüya çağırmıştı. Köpek kazandan atlar, Kristen ısırır ve hepsi odalarında uyanırlar. Ertesi gün Kristen, erkek arkadaşı, dövüş sanatları meraklısı Rick Johnson ve arkadaşlarıyla buluşur. Rick'in utangaç ve sessiz kız kardeşi Alice, astımlı bir dahi olan Sheila ve Debbie, böcekleri sevmeyen sert bir kızdır. Kincaid ve Joey okulda Kristen'la rüya hakkında yüzleşir. Ona boş vermesini, rüyalardaki kavga, dövüş günlerini unutmasını, devam ederse Krueger'ı yanlışlıkla geri getirebileceğini söylerler. Ancak Krueger intikam için harekete geçer. Wes Craven 4. Elm Sokağı filmi için kendisine teklif sunulduğunda ancak yapımcılar Sarah Risher ve Robert Shea bunu reddettiler. Bunun yerine önceki filmdeki Dream Warriors konseptinin bir ilerlemesi olarak Dream Master sahnesini yani filmini seçtiler. Risher'ın açıklaması şu şekilde: başlangıçta 4. film için fikir için Wes'e gittim. Her zaman ilk Wes'e giderim. Onun fikri mantıksızdı. Rüyaların tüm kurallarını çiğneyen, rüyalar içinde zaman yolculuğu hakkındaydı. Bununla ilerlememeye karar verdik. O'Driscoll'ın müthiş olduğunu düşündüğümüz Dream Master fikrine katılmaya karar verdiğimizde Wes'e bunu yaptığımızı söyledim. Sonunda yönetmenlik işi daha önce 2 düşük bütçeli uzun metrajlı film yöneten Finlandiya doğumlu Renée Harlin'e verildi. 600'den fazla aktris sonunda
Lisa Wilcox'a verilen Alice rolü için seçmelere katıldı. Wilcox daha önce bir önceki film olan Dream Warriors için seçmelere katılmıştı ancak başaramadı. Serinin 4. filmi olan Alice ve Dan arasında yaşayan aşkın etrafında şekillenen bir film oldu. Freddy'nin gerçek hikayesi üzerine yapımcı, yönetmen ve senarist Wes Craven 80'li yılların başında bir gün gazete okurken rastladığı bir haber karşısında dehşete düştü. Haberde Kamboçya'daki Kızıl Khmerlerden kaçan ve ABD'ye yerleşen bir ailenin yaşadıklarına yer veriliyordu. Haberde yazılanlara göre yaşları 19 ila 57 arasında değişen ve ABD'ye yerleşen birçok mülteci korkunç kabuslar gördüklerini söylüyorlar. Bir sağlık sorunu yaşamamalarına rağmen işlerinden bazıları uykularında hayatlarını kaybediyor. ABD'li yetkililer ard arda yaşanan olayların ardından 1981 yılında durumu takip etmeye başlamış olsa da sonraki 10 yılda aynı sebepten ölenlerin sayısı 117'ye ulaştı. Yaşayanlar uzmanlar tarafından ilk önce Asya ölüm sendromu olarak adlandırıldı. Daha sonra yapılan araştırmalar kapsamında yaşanan rahatsızlığa ani açıklanamayan gece ölümü sendromu adı verildi. ABD'nin Minnesota eyaletinde adli tıp asistanlığı yapan Dr. Michael McGee, yaşanan ölümlere anlam veremediğini ifade ederek neden öldüklerini bilmiyoruz. Neredeyse tüm vakalara otopsi yapıldı. Bu insanlar vurulmadılar, bıçaklanmadılar veya zehirlenmediler. Tüm çabalarımıza rağmen çalışmalarımızda bir yol alamadık ifadelerini kullandı. Yine bir röportajında Robert Englund kendisinden korktuğunu itiraf etti. Makyaj sırasında uyuyakaldığını anlatan Amerikalı oyuncu uyandığında aynada kendisini görünce bir anlık dehşete düştüğünü söyledi. Bu anın zaman zaman geceleri aklına geldiğini anlatan aktör şöyle dedi. İlk filmi çekiyorduk. Saat sabaha karşı 4 gibiydi. Yan dönüp makyajı mahvetmek istemedim. Bu yüzden başımın altına küçük bir havlu koydum. Freddy'nin kazağını, botlarını ve pantolonunu giydim. Karavanın ışıklarını kısmıştım. Yönetmen yardımcısı kapıya vurdu. Bay Englund, Heather'la birlikte sahneyi çekmeye başlayacağız dedi. Makyajlı olduğumu unutmuştum. İlk uyandığınızda yarı bilinçli olduğunuz o andaydım. Biraz kafam karışmıştı. Aynada kendimi gördüm ve irkildim. Şu anda sizinle konuşurken o anı tamamen gözümde canlandırabiliyorum. Bunu bir deneyim olarak kabul ediyorum. Bir kabus değil ama bazen geceleri aklıma geliyor. Yani Freddy'nin kabusuna bu kadar yakınım. Rüya Ustası filminden sonra, 4. filmden sonra serinin 5. filmi Hayal Çocuk ya da Rüya Çocuk, orijinal adı Dream Child. Bir önceki filmden bir yıl sonra Haziran 1989'da Alice ve Dan çıkmaya başlar ve Freddy Krueger'dan hiçbir iz yok. Bir gün Dan'le birlikte olduktan sonra duş alırken kendini bir rahibe kıyafeti giymiş ve üzerinde Amanda Krueger'ın garip bir akıl hastanesinde yazan bir isim etiketiyle hayal eder. Hastanede hastalar tarafından saldırıya uğrar ama uyanır. Ertesi gün Alice hevesli ama isteksiz bir süpermodel olan yeni arkadaşları Greta, çizgi roman kahramanı Mark ve hastane gönüllüsü ve yüzücü Yvonne ile birlikte liseden mezun olurlar. Alice kabusunu rüyalarının kontrolünün kendisinde olduğunu söyleyen Dan'e açar. Alice'in hamile olması ve Krueger'ın Alice'in karnındaki çocuğun rüyalarına girerek güçlenmesi üzerine olaylar gelişir. Serinin 6. filminde geçen 10 yıl sonra Freddy Krueger, Springwood, Ohio kasabasındaki hemen hemen her çocuğu ve genci geri dönerek öldürdü. Hayatta kalan tek genç olan kimliği belirsiz kişi Freddy ile rüyada karşı karşıya kalır. John, Springwood City sınırlarının hemen dışında uyanır. Ancak kafa travması nedeniyle kim olduğunu veya nerede olduğunu hatırlayamaz. Bir takım sorunlu gençlerin bulunduğu bir yetimhanede 3 tane sakini vardır yetimhanenin. Babasının ona uymasını sağlama girişimlerine direnen varlıklı bir madencinin oğlu Spencer Lewis, annesi tarafından tek kulağı sağır olacak kadar fiziksel olarak istismara uğrayan sorunlu bir çocuk olan Carlos Rodriguez ve Tracy Swan'dır. Tracy, babası tarafından cinsel istismara uğrayan bir kızdır. Kaliforniya'ya kaçmayı planlarlar. Polis John'ı bulur ve onu da yetimhaneye götürür ve burada Doktor Maggie Burroughs'un hastası olur. Maggie, John'un cebinde Springwood'dan bir gazete küpürünü fark eder. John'un hafıza kaybını tedavi etmeye çalışmak için Springwood'a bir yolculuğa çıkmayı planlarlar. Kaçmak için Tracy, Carlos ve Spencer da minibüste saklanırlar. Ancak John bir halüsinasyon gördüğünde ve Springwood'un hemen dışındaki minibüs mahvettiğinde keşfedilirler. Tracy, Spencer ve Carlos terk edilmiş 1428 Elm sokağındaki evde dinlenmek için durmadan önce Springwood'dan ayrılmaya çalışırlar. John ve Maggie Springwood yetimhanesini ziyaret eder ve Freddy'nin bir çocuğu olduğunu keşfederler. John, Freddy'nin yaşamasına izin verdiği için o çocuk olduğuna inanır. Elm sokağında Carlos ve Spencer uyuyakalır ve Freddy tarafından öldürülür. Tracy neredeyse öldürülecekti ama Maggie tarafından uyandırılır. Spencer'a yardım etmek için Tracy ile birlikte hayal dünyasına giren
John hala uyuyordur. Maggie ve Tracy John'u sığınağa geri götürür, yani yetimhaneye. Geri dönerken Kruger rüyasında John'a saldırır. Kruger, John'u öldürmeden önce bir kız çocuğu olduğunu ona iletir. John da ölürken bunu Maggie'ye ifade eder. Tracy ve Maggie yetimhaneye geri dönerler ancak hayallerini kontrol etmeyi öğrenen Doc dışında kimsenin John, Spencer veya Carlos hatırlamadığını görürler. Maggie evlatlık belgelerini bulur ve Freddy'nin kızı olduğunu anlar. Doğum adı Catherine Kruger'dı ve ancak babası tutuklanıp ardından öldürüldüğünde adı Maggie Browse olarak değiştirildi. Film için iddialı bir tanıtım kampanyasının parçası olarak New Line Cinema efsanevi bir sahte cenaze töreni düzenledi. Hollywood'da gerçek bir mezarlıkta düzenlenen cenazeye filmin oyuncu kadrosunun büyük bir kısmı katıldı. Filmin sonunda serinin birinci filmindeki gibi Freddy'nin gerçek dünyaya getirilmesiyle tekrara düştüğünü görüyoruz. Serinin 7. filminde Nancy ve babası tekrardan sahne alıyor. Freddy Krueger'ın film setinden gerçek dünyaya geçişini konu alıyor bu film. Serinin 8. filminde ise 2010 yılında gösterime giren ve Elm Sokağı'nda Kabus adıyla yayınlanan bu film, yani ilk filmin adıyla yayınlanıyor. Robert Englund tabii ki bu filmde yok. Senarist olarak Wes Craven yine bu filmde bulunuyor. Yepyeni bir kadro ile yapılmış bir film. Serinin 9. filmi Freddy Jason'a karşı, ki artık aslında bu seri de değil, ortak bir film. İlk gençlik dönemlerini 80'li yıllarda geçirmiş olanlar işte Halloween, Elm Sokağı'nda Kabus ve 13. Cuma isimleri iyi ya da kötü mutlaka onlar için bir anlam ifade eder. İşte teen slasher olarak adlandırılan bu korku film serileri sinemasal anlamda zaman zaman kötü nitelemesini hak edecek noktaya gelmiş olsalar da kült mertebesine ulaşmış bulunmaktalar. Her üç serinin de ana karakterleri tıpkı çizgi roman hayranlarında olduğu gibi kendi hayran kitlelerini yaratmış durumdalar artık. Sonu gelmezmiş gibi görünen bu filmlerin ikisinin yapımcıları son olarak farklı bir yol izlemeye karar verdiler ve karakterlerini aynı filmde buluşturdular. Aslında çizgi romanlarda örneklerini sık sık gördüğümüz bir durum. Yani Batman ve Superman aynı macerada yer aldığına mutlaka tanık olmuşuzdur. Veya bir Örümcek Adam serüveninde Hulk karşımıza pek çok kez çıkmıştır. Fakat söz konusu karakterler aynı kaynaktan çıktığı için bu durum çok yadırganmaz. İyisiyle kötüsüyle bir döneme damga vurmuş, özgünlüğüyle sonraki dönem korku filmlerinden farklı bir yere sahip olan Elm Sokağı'nda Kabus'un hikayesini anlattım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Esenlikler dilerim.